Smeagol'un evine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Reverend Dawn. Tolkien'in oğlu Michael'ın oyuncağını kaybetmesinin üzüntüsünü gidermek için yazdığı çok güzel bir hikaye. Kitap 1925 yılında yazılmaya başlanmış ve Tolkien bunun Hobbit'le birlikte yayınlanmasını arzu etmiş. Fakat o zamanki yayın evi Reverend Dawn'u değil de Hobbit'in devamı olan başka bir kitap istemiş ki bu da Yüzüklerin Efendisi. Dolayısıyla kitap bu yüzden 1998'e kadar yayınlanmayı beklemiş. Sonra Türkiye'de İtaki Yayınları'ndan 2019'da yayınlanmış bu kitap ve Türk meraklılarına sunulmuş. Çok güzel, tavsiye edebileceğimiz çok güzel bir hikaye. Kitapta Rover isminde küçük bir köpekten bahsediliyor. Rover sahilde oynarken topunu kaybediyor. Topunu alan büyücünün de gidip bacağını ısırıyor. Büyücünün verdiği ceza Rover'ı bir oyuncağa çevirmek. Rover bir oyuncakçı dükkanının rafında tekrar eski haline gelmek için bir sürü macera yaşıyor. Kitap bu. Tam böyle güzel vakit geçirilebilecek, hayal kurulabilecek çok güzel bir hikaye. Dünyada hikaye çok. Folklor hikayeleri çok, efsaneler çok, mitoloji hikayeleri çok. Edebiyat okumuş, İngiliz ve Amerikan edebiyatı okumuş birisi olarak bu hikayeleri ben de çok severim ama beni en çok etkileyen Yunan mitolojisidir. Burada bahsi geçen büyücü Pers kaynaklı bir Pers büyücüsü. Tolkien'e gelince Tolkien'in etkilendiği çok hikaye, efsane var. Kuzey mitolojisi, İngiliz folklor hikayeleri, Fransız-Alman ortaçağ hikayeleri, Beowulf, Kullervo, Sigurd etkilendiği efsaneler. Bizim ülkemizde çocukluğumuzu düşünürsek bizim en çok etkilendiğimiz hikaye Binbir Gece Masalları. Sonsuz, sonu gelmeyen hikayeler, masallar. Aslında birçok hikayenin de Binbir Gece'den kaynaklandığını düşünüyorum ben. Yunan efsaneleri, Yunan mitolojisi, Minotaur'undan bence Truva'ya kadar mitolojik bir hikaye. Truva. Gittik, şehri gördük. O güzel at heykelini de hediye ettiler. Çanakkale'de çok güzel bir gösteri alanı olarak duruyor. Yani Türkiye'de hikayeden geçilmiyor ki o kadar çok tarihi yer, o kadar çok ziyaret edilip, okunup bilinmesi gereken yer var ki bütün şehirler Ege bölgesinden doğuya, güneydoğuya, kuzeye her yerde kaleler, şehirler bulunacak veya bulunmuş olan hepsinin ayrı bir hikayesi var. Kendi folklorik hikayelerimiz var. Ama dediğim gibi bizim çocukluğumuzun en etkileyicileri Binbir Gece Masalları'dır. Filmleri de vardır biliyorsunuz. Böylece hikayelerin insan hayatında, moralinde, yaşam zevki vermesinde, heyecan duymasında, çocukların eğitiminde bilhassa tabii ki çok önemli yeri var. Dolayısıyla okuduğumuz, dinlediğimiz, seçtiğimiz hikayeleri de çok dikkatle seçmemiz, beğenmemiz ve gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Ben 1968 senesinde İngiliz dili ve Amerikan dili bölümünü bitirmiş birisiyim. 68 kuşağıyım. Tabii Türkiye'de 68 kuşağın hikayelerini bilmeyen yoktur. Kuşağın özelliklerini de bilmeyen yoktur. Biz her bakımdan, daha öncesi de Ankara Kız Lisesi'dir benim, iyi eğitilmişiz.
Biz felsefe, mantık, sanat tarihi, resim, müzik bir insanın özelliklerini ortaya çıkartacak bir düşünce yapısı oluşturacak. İnsanlığı öğrenecek, anlayacak, dünyanın her yönüyle, her milletiyle, her medeniyetiyle ilgilenecek kapasitede yetiştirilmiş bir kuşağız. Bu özelliklerimizi çocuklarımıza da aktarmayı başardığımızı düşünüyorum. Benim şahsen bu dönemde okuduğumuz edebiyatta etkilendiğim yazar Edgar Allan Poe'dur. İnsanların ruhunun karanlık yönlerini inceleyip hayal gücüyle bunu olaylara aktaran, çok iyi tahliller yapan, insanı biraz ürperten bir yazardır. İnsanların dediğim gibi hayatında hikayeler çok etkili. Hayat görüşünüzü değiştiren şeyler bunlar. Dünyada o kadar çok insan gelmiş, geçmiş, kendi medeniyetlerini kurmuş, ülkelerini kurmuş, kendi toplum yapılarını oluşturmuş ve hepsinin de bir hikayesi, bir mitolojisi var. Ben Yunan mitolojisini de çok severim demiştim ama medeniyet olarak en çok etkilendiğim Mısır'dır. Gidip görmeyi de başarmış bir insan olarak, çünkü bu olaylar başlamadan önce gittim, gördüm. Tekrar gitmeyi çok isterim. İnşallah ülkeler aralarında barışı sağlarlar da bu insanların birbirine kaynaşması olayı tekrar başlar. Mısır'ı dediğim gibi medeniyetinden zaten çok etkilenen, çok seven birisiydim. Ama gidip gördükten sonra şimdiki dünya ile bağlantısını kurmam biraz zor oldu. Piramitler, tapınaklar, yani heykeller, anlattıkları hikayeler, o tapınak duvarlarında, mezar duvarlarında gördüğünüz resimlerde anlatılan olaylar, Kahire Müzesi, yani gezmekle, bakmakla, okumakla bitiremeyeceğiniz büyük bir medeniyet. O zamanki insanlar mı yapmış diye düşünüyorsunuz bazen. Çünkü şimdiyle hiçbir bağlantı kuramıyorsunuz. Yani aynı şeyler Güney Amerika için de geçerli tabii. Aztekleri, İnkaları düşünürseniz, dediğim gibi yani şimdiki dünya bambaşka, eski zamanlar bambaşka. Yani insanların gelişmesi diyorsunuz ama bakıyorsunuz bazı yönlerden, şimdi teknolojinin sınırı yok ama o zamanki birçok özelliği de şimdi bulamıyorsunuz. Yani insanlar bir dönem diyorsunuz çok üstün bir seviyeye gelmiş, ondan sonra bir kıyamet kopmuş, şimdiki dünya gelmiş. Kabulleniyorsunuz. Geçmişi güzel anmak için de ziyaret ediyorsunuz, okuyorsunuz ve gelecek kuşaklara dediğim gibi aktarıyorsunuz. Tekrar Tolkien'e dönersek. Bence Tolkien yaşadığı toplum, yaşadığı dünya, etrafındaki olaylar, yaşamak zorunda kaldığı olaylar, kendisi, arkadaşları, çevresi, ailesi çok mutlu olmadığı için bence kendine yeni bir dünya, yeni bir çevre, yeni bir ülke, yeni insanlar, karakterler, bu insanları etkileyen olaylar, o insanların yarattığı olaylar ve insanların dışında
onların hayatlarını, dünyalarını etkileyen yeni yaratıklar, yeni varlıklar canlandırmış. Ve tabii bunlar da bizi çok etkilemiş. Yeni bir dünyaya gözlerimizi açmış, etkilemiş. Onlarla birlikte olayları yaşamış, zevk almış, üzülmüş. O kişileri, olayları, romansları sevmiş insanlar olarak yani çok etkilenmişiz. Bu etki ama bitmiyor. Yani yazdığı şeyler, kurduğu dünya o kadar etkileyici ki her okuduğumuzda, her seyrettiğimizde, filmler de çok güzel çünkü, yeniden seyrediyoruz, yeniden okuyoruz. Okumadığımız kitabı, hikayesi varsa onları öğrenmek istiyoruz, okumak istiyoruz. O dünyayı kendi aklımızca, hayalimizle canlandırmak istiyoruz. Belki de o seyrettiklerimizden hayalimizde kendimiz de başka bir dünyaya, bir hülyaya dalıyoruz. Tolkien yarattığı dünyayla bizi etkilemeye, zevk vermeye devam ediyor. Biz de onu okumaya, onun eserlerinin filmlerini seyretmeye devam edeceğiz. Öyle bir yazarı tanıdığımız için çok mutluyuz. Sizin de çok sevdiğinizi biliyorum. Smeagol'un evinde Tolkien'i bulursunuz. Hep birlikte. Sevgilerimle. Smeagol. Huzurunuzda. Şimdi de Smeagol geldi. Evine hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel bir kitap okuduk. Tanıttık. Tolkien'den bahsettik. Evet. Yani bir yerde ona teşekkür ettik bize böyle eserler verdiği için. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Oylamanızda %70 oyla videosu istenen annem videosundaydı. Bence 10 numara 5 yıldız olduğunu düşünüyorum. Çok güzeldi. Rover Hanım'ı gördük. Biraz da sohbet ettik tabii. Sadece kitapla ilgilenmedik. Aynı zamanda biraz da benimle ilgilendiniz. Evet, zevklerimizi, alıştıklarımızı, bildiklerimizi biraz da aktaralım istedik. Bu şekilde bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanala üye olmayı, videoları beğenmeyi unutmuyoruz. Smeagol'un evinden hepinize hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Kendinize Kanalımıza üye olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Sevgiler.